Merhaba dostlar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konu üzerinde konuşacağız. Domates nasıl sulanmalı? Hangi dönemde ne kadar su ister? Ne zaman az, ne zaman bol su vermeliyiz? Detaylar önemli ama detay içinde detay var. Vereceğim ölçüler tamamen o dönemlerde normal sıcaklıkların olduğunu düşünerek verilmiş ölçülerdir. Hava serin, bulutlu, hatta yağmurlu. Ölçü değişir. Normalde 30 derece olması gereken zamanda 35 derecedir. Yine ölçü değişir. Bahçe toprağı suyu iyi tutar. Durum değişir. Malzeme yaparsın, suyu korursun, yine durum değişir. Siz duruma bakacaksınız ve ölçüler ve zamanları üzerinde biraz oynama yapacaksınız. Eğer hazırsanız başlayalım. Ama önce şunu söyleyelim. Domates suyu sevmez gibi bir efsaneyi aklınızdan çıkarın. Hele ki değişti domates işiyle falan karıştırmayın. Çok farklıdır. Normal bahçenizde o iş olmaz. Hele ki çiçekler görünene kadar su vermeyin saçmalığını da aklınızdan çıkarın. Öyle saçma bir şey olmaz. Şimdi domates yetiştirirken aslında sulamanın zamanı ve miktarı domatesin dönemiyle çok bağlantılı. Hep aynı miktarda su vererek sağlıklı meyve almak mümkün değil. Çoğu zarar azı karar felsefesi de duruma göre değişir. Sabit bir durum değildir. Az sulayarak çok güzel domates alabilirsiniz. Az sulayarak domatesi öldürebilirsiniz de. Ölmese de iyi meyve vermez. Çiçek burnu çürüklüğü de sulamayla doğru orantılıdır. Ama onun da kendi içinde farklılık gösteren durumları vardır. Neyse biz dönem dönem ihtiyaçlarımıza bakalım. İlk dönemdesiniz, fideyi dikmişsiniz. Bu kuralı zaten söylemeye gerek yok. Fideleri diker dikmez can suyu veririz. Sonrasında toprak hafif nemli kalacak şekilde fazla suya boğmadan duruma göre haftada 1-2 kez sulama yeterlidir. Baktınız ani sıcaklıklar bastırdı, müdahale için bir kez daha destek olabilirsiniz. Burada kök gelişsin istiyoruz. Sürekli su verirsek kök yukarı çalışır, aşağı inmez. Bu istediğimiz bir durum değil. Basit olarak ölçüyü şöyle verebiliriz. Küçük bir fide için yaklaşık 250-300 ml su yeterli olur. Havanın çok sıcak olduğu günlerde biraz arttırılır ama toprağı çamur yapmıyoruz. Çiçeklenme dönemine geldik. Domates çiçeğe durdu mu iş değişir. Sakın çiçekte sulanmaz diyenlere kulak asmayın. Bu dönemde toprağı ne kuru bırakıyoruz ne de fazla sulu. Sık ama az sulama yapılmalı. Ölçü olarak orta boy bir fideye 500-600 ml haftada 2-3 kez yeterlidir. Aşırı su çiçek dökmesine sebep olur. Aman diyeyim dikkat. Meyve bağlama dönemine geldik. Aslında en hassas dönem burası. Bu döneme yoğunlaşın siz. Meyveler yeni bağlandığında ani su eksikliği çatlamaya, aşırı su ise çiçek burnu çürüklüğüne yol açar. Meyveyi kaybedersiniz. Ölçü olarak 1 litre su haftada 3 kez. Eğer hava 35 dereceyi geçtiyse sulama aralığı 2 günde 1'e düşebilir. Hatta her gün sulanan yerler bile olabilir. Her sulamada toprağın 15-20 cm derinliğine kadar nemlenmesi gerekiyor. Hasat öncesi dönemdeyiz. Meyveler olgunlaşmaya başladığında sulamayı yavaş yavaş azaltıyoruz. Çünkü fazla su domatesin tadını bozar. İçini sulu yapar, çatlatır. Ölçümüz tahminen şu olsun. 800 ml haftada 1-2 kez. Toprak yüzeyini kontrol edin. Parmağınızı 5-6 santimetreye sokun. Hafif nemli ise yeterlidir. Ama en önemli nokta şu. Hasattan yaklaşık 15 gün önce tamamen suyu kesiyoruz. Bu yöntem domatesin şeker oranını arttırır, aromayı oturtur. Toprakta çok fazla nem olursa o tatlı ekşimsi doğal domates lezzeti kaybolur. 15 gün boyunca bitkiye hiç su vermeyin. Sadece eğer yapraklar tamamen solarsa sabah serinliğinde azıcık kök dibine su bırakabilirsiniz. Ama dikkat, azıcık diyorum. Mümkünse hiç sulamamak en iyisidir. Hasat sonrası sulama yapmayı ihmal etmeyin. Hasat ettikten sonra bitkiyi zayıflatmamak için az su verilmeli.
Bu genelde göz ardı edilen bir durumdur. Ölçü de 500 mililitre haftada bir kez. Hatta domatesleri toplayın, suyu verin, bir hafta domateslere bakmayın. Bu sulama sadece kökleri diri tutmak ve yeni sürgünleri kontrol etmek içindir. Kısaca toparlarsak, ilk dönem 250-300 mililitre, çiçeklenme dönemi 500-600 mililitre, meyve bağlama dönemi 1 litre, hasat öncesi dönem 800 mililitre, hasat sonrası bir takviye açısından 500 mililitre. Her zaman olduğu gibi sabah sulama yapın, akşam sulama yapmayın. Öğle sıcağında verilen su kökü açlar, toprağı da kabuklaştırır. Ve son tavsiye. Sulama yaparken yaprakları değil, sadece toprağı sulayın. Yaprak ıslanırsa mantar hastalığı baş gösterir. Ya da sulama suyuna peynir altı suyu ekleyin. Bugünlük bu kadar. Domatesleriniz bol olsun, bereketli hasatlar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın.